Bir tane daha önerme geldi. Türkiye'den gelenlerin kültür farklılıklarından dolayı kültür erozyona uğradı. Şimdi burada bu kültür erozyonu meselesi benim için önemlidir. Ben kültür çalışıyorum. Çok meraklıyım kültür konusuna. Bu barış grubunun içinden de geliyor. Bu bir şekilde işte Rumların kültürü sabit kaldı. Onlar kendi kültürleriyle yaşıyorlar Kıbrıslılık temelinde. Biz yaşayamıyoruz gibi de bir algı yaratmaya çalışıyorlar. İşte sürekli bir mukayese var. Ben de dedim ki eğer bizimki yani Türkiye çıkışlıysa şimdi değişkenler vardır bilimde değil mi? Bilimsel gidelim. Ne demektir o? Sebep sonuç ilişkisini yaratan olgu gerçekten bir noktadan açıklayabilecekseniz başka yerlerde olmaması gerekir. Şimdi size Rum tarafına ilgili birkaç tane örnek vereceğim. Birincisi resim gösteriyorum size. Bu resmi Olaba Limassol ilgili bir şeyde buldum. Limassol Agora diye bir şey açtılar orada. Eski, biz onlara Bandapulya dedik. Onlara da Pandapolya diyorlar galiba. Rumca affedin. Bizim bir Rumca söylenen biçim var. Bir de Kıbrıs Türklerin Rumca'ya duyuş biçimleri var. Bizim bu Bandapulya bilirsiniz çok Kıbrıslı bir şeydir. Çok bizde hepimize özgü bir şeydir iki taraflı. Kıbrıslı bir şeydi. Kıbrıslılık. Bandapulya'dan geçer falan diyormuşum şimdi. Karşınızda gördüğünüz bu resim Limassol Agora çok büyük açıldı. Ben aslında ilk bunu nerede gördüm? Sosyal medyada birileri paylaşıyor. Rum tarafında olan biten her şey çok güzel olduğu için onların gözünde hiçbir eleştirel süzgeç yoktur böyle. Her şeyi satmaları, pazarlamaları gerekiyor bir sebepten bize. Bakın işte Bandapulyo'yu restore ettiler, düzenlediler. Bu hale geldi son moda böyle. Ve herkes böyle bayılıyor böyle. Bir sürü beğeni atanlar sosyal medyada. Akıl duracak bir şey. Yani bakın bu karşınızda duran şeyin Bandapulyo olduğuna beni değil herhangi biriniz ikna olduysanız maşallah diyeceğim. Başka bir şey diyemeyeceğim. Ben size çok aradım bu resmi bulabilmek için. Bilmiyorum belki Rumcam yetmedi hani bulamadım. Belediyenin sayfasında eski haliyle Bandapulya'yı aradım. Bakın buldum bir resim karşınızda şimdi o resim durur. Eskiden Bandapulya buymuş. Değil mi? Bunu hatırlarsınız herhalde. Bakın orada hasır, sepetçikler, selecikler, sağ tarafta asılı duran böyle sarımsak destesi hatırlarsınız onlar oraya gittim o fotoğrafı görünce evlerde asardık böyle onun üstünden kese kese alırdık sarımsakları. Banda bile budur arkadaşlar. Nerededir bugün? Nerede var? Onu düşünmeniz gerekiyor. İkisini beraber koyalım karşılıklı. Buydu bu oldu. Öncesi ve sonrası modunda. Şimdi buna modernleşme diyorsunuz. Bu Avrupa Birliği'nin herhangi bir ülkesine gittiğinizde bulacağınız bir şeydir. İlla ki orada olan her şey de dünyalaştırma olduğu için Batı'nın yaptığı her şey güzeldir, doğrudur, özenilecek bir şeydir noktasına baktığımız için de otomatik olarak buna herhangi bir eleştirel gözle bakmıyoruz. Ve orada kaybolan tarihi göremiyoruz aslında. Burada bir kültür erozyonu var mı? Şüphesiz. Bunun üretim araçlarıyla ilişkisi ve küresel dünyadaki kapitalist ekonomik ilişkilerle bağını göreceksiniz. Şimdi ben size demeyeyim. Sadece bir işgalci Avrupa Birliği geldi ve sizi ele geçirdi. Ondan sonra bu tabii ki aslında benim söylemek istediğim örneği yerleştirir ama yalnızca o değildir. Biraz yavaştan ilerleyelim başka bir şeye de. Ama buna iyi bir bakın. Ve ilgileniyorum eğer bulabilirseniz belediyenin sayfasında Lemos'unda ben Lemos'unuyum. Lemos'un belediye sayfasında bulabilirseniz eskiye ait sadece kapağı değil yani dışarıdan görünen taş hali değil içerisinin fotoğraflarını sergileyişini belediyenin komentler kısmı yorumlar kısmına atarsanız çok memnun olurum. Görmek isterim nasıl sunduklarını eski halini Bantapulya'nın. Ben Girne'de çok gidiyordum biz. Leymos'undan Girne'ye
gidenlerden yerinden edilmişler, savaş herkesi yerinden etti biliyorsunuz. Bu ikili bir savaştı. Yunanlılar gelmeseydi Türkiye de gelmeyecekti. O yüzden hepimiz beraber mağduruz. O savaştan öyle sadece Rumlar mağdur oldu şeyini böyle tatlı tatlı size Avrupa'nın Akele'nin temsilcilerinin anlatmasına çok izin vermeyin bence. Ben Girne'de giderdim bu Bandabulya'ya, Girne'dekine. Hayatımdaki en keyifli, çocukluğumdan hatırladığım anılardan bir tanesidir. Hiçbir yer Bandarbulya gibi kokmaz, çok değişiktir. O var mı artık hayatımızdan ve ne oldu onu aslında düşünmemiz gerekiyor. Kültürü yaşayacağımız önemli yerlerden bir tanesi. Yani insanlar kültürleri çirkinleştirmez arkadaşlar. Kültürler böyle içinde kendine ait pratikleri başkalarını da içine alarak, onlara da kendini tanıştırarak yaşayabilir. Ve tekleştirme aslında ve kültürün değişmesi ve dönüşmesi, sizin gördüğünüz o rahatsızlık sermayenin nasıl ele alınıp nasıl bir satış, tüketim üzerinden olayları oluşturduğu noktasında ele alınmalıdır. Artık oraya gidip böyle 25 dakika, 45 dakika sohbet edeceksiniz kasabından, manavından, işte kimlerse oradan alışveriş yaptığınız hellim satanlarla falan böyle şeyler olması kapitalist tüketim toplumlarının kabul edebildiği şeyler değil o yüzden ama onları pek fazla dile getiremiyoruz kültürün kaybolması noktasını konuşurken. Bir tane başka örnek vereyim size. Fonlarla ilgili. Ben bu fonlarla çok ilgileniyorum. Fon ne işe yarar? Avrupa Birliği fonları çok fazla fona. Milyonlarca dolar akıtıldı fonlar Avrupa Birliği'nden. Onların büyük çoğunluğu da Avrupa Birliği'nin kendi örgütlenme şemasının içindeki insanları beslemek için. Çünkü mesela fonu diyelim ki 100 bin euroluk bir fon çıkardınız. Değil mi? Onun otomatik olarak %60'ı galiba veya biraz daha bile fazlası geri gidiyor Avrupa Birliği'nin içine. Ondan sonra size mecbur ediyor kendi içinde çalışan insanlar gelsin eğitmen olarak. Ben mesela orada işte demiştim size çok katılmaya çalışmıştım bu iki toplumlu barış zannediyordum onun çalışmalarına. Bana diyor ki işte yapacağınız projede gelecek eğitmen Avrupa Birliği'nden de size conflict resolution öğretsin. Dedim yani ne demek bu ben buranın yerlisi bir insanım benden daha iyi nasıl bilecek ama o işte uzman olarak conflict resolution biliyor. Ben conflict resolution'dan master'ım var benim uzmanlığımdır bu konuda. Olmaz diyor. O gelecek siz öğretsin gelecek ben Kıbrıslı bu konunun uzmanı bana eğitim verecek. Conflict resolution. Onu ancak Kıbrıs'ta onu yaptığınız 90'ların başında değil mi? Pek de bir şeyden anlamayan, çok da conflict resolution veya bu konuda eğitim olmayan insanları gittiniz. Bu barış böyle olur diyerek bilimi de çok bana sorarsanız saptırarak eğittiniz zaten. O yüzden bana da yapmaya çalışıyor aynısını. İşte o yüzden arkadaşlar biraz daha bilme temelli ve bilgiyi de birilerinin size aktarmasına değil yani okuyarak, düşünerek, araştırarak yapmamız gerekiyor. Kıbrıslı Türklerde biraz eksiktir bu gene söyleyelim. Kendimize bir öz eleştiri yapalım değil mi? Masaların çevresinde oturup bıt bıt etmeyle araştırmacı olunmuyor maalesef. Ondan sonra bu fonlara bir geri döneyim. Bu fonların içerisinde şimdi bir tanesini bizim hasır iskemleye vermişler. Kültür ölmesin ve yaşasın. Hani bizim hasır iskemle öğren insanlarımız elde yazda serin tutar, kışta sıcak tutar hasır. Çok Kıbrıslı bir imgedir görürüm. Herkes de böyle Kıbrıs'ı anlatırken kullanırlar bu şeyi, iskemleleri. Benim için Kıbrıs'ın iskemlelerinin imgesi nedir bilirsiniz? Saat 1 ile 4 arası bizde sıcakta çok çalışılamayacağı için dükkanlar kapalı olur ya. Koyarlar da devirirler böyle yarı devirirlerdi iskemleyi kapının içine veya çekerler de kapının orta yerine. O tatildir demeydi. Ondan hatırlarım. Bu iskemleler benim için çok önemlidir şey olarak. Kafamın içerisinde yaratır. Sizin için ne imge yaratır? Merak ettim. Onu da yazın isterseniz bize. İskemleyi gördüğünüz hasır iskemleleri ne düşünürdünüz? Ne düşündürür size, ne çağrıştırır?
Şimdi niçin bu hasır iskemle meselesine geldim? Gelmiş bir malum merkez ülkelerden bir tanesi Avrupa Birliği'nin fon verecek. Hasır iskemle kültürü yaşasın. Bütün projeyi yazdırdılar, buldular işte. Önemlidir yerelden. İnsanlar bulamazsanız yani meşrulaştıramazsınız projeleri. İmzalattırmışlar, etmişler bunlara. İşte başlayalım üretime. Yok, üretim bizim fabrikalarda olacak demişler bunlara. Şimdi bakınız, sizin memleketinizin yerellerinin yapacağı şeylere kültürel olarak sahip çıkılmıyor orada. Sizin yereliniz buna sahip çıkamıyorsa, bir sonraki jenerasyondan insanlara bunu aktaramıyorsa, sizin olduğunuz yerde yapılmıyorsa, o fonların amacı yani ve o satışın amacı veya ondan gelecek olan herhangi bir şey sizinle alakalı değildir. Orada tamamen bir dominasyon ve ele geçirilmişlik var. Bununla ilgili böyle yazılar yazıldığını gördünüz. Ben görmedim. Gördüyseniz onu da lütfen gönderin. Bir görelim bakalım insanlar ne şekilde eleştirmişler bunu. Ama eğer yoksa orada pek fazla aman Allah'ım işte geldi Avrupa Birliği kültürümüzü bize sahip çıktı, kendine yonttu, kendi çıkarına yönlendirdi falan diye bir hezeyanlar duymuyorsunuz maalesef. Duymanız gerekir demek istiyorum eğer çok iyi anlaşılmadıysa. Fısıltı gazetesinde konuşuluyor bu. Yani bilmiyorlar değil bakın. Benim kulağıma kadar gelebildiyse demek ki bir rahatsızlık var ve pıs 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 birbirleriyle kendi aralarında ya onlar ne yaptı öyle şey olur mu ya falan ama o ses geriye çıkmıyor. Hani böyle tek sesli konuşmamamız gerekiyor. Barış'ta iki tarafı da konuşmamız gerekiyor ama Barış'ta iki tarafı konuşurken sadece Rumları konuşursak kendimizin milliyetçi ve faşist olmadığını kanıtlayabiliriz mantığında konuşanlar mesela çok sesliliği bu noktada konuşma şeyine gidemiyorlar. Yaklaşımını sergileyemiyorlar oradaki yaklaşımlarına. Gelelim Hellim'e, bizim meşhur iki tarafında Hellim'ini. Şimdi Avrupa Birliği süreci bittikten sonra bunlar uyumlaştırma politikalarını yaptıktan sonra güneyde Rumlar o süreçler bittikten sonra Rumlar başladılar bu tarafa gelmeye, kuzeye. Bizim Kocagare'nin Hellim'ini aramaya. Bir evlerde yapılan, hani ben hatırlarım çocukluğumdan gene böyle sarı, üstüne kırmızı kapağını döndürürdünüz böyle. Bidonların içinde hellim yapılır, kışa da kalır, bütün kış yenir falan o çok büyük bir şeydi, ısmarlanır. O hellimden bulamıyorsunuz artık. Koşturuyorlar, geliyorlar bu tarafa. Ev hellimi işte yapılan, evlerde yapılan hellim kim yapar güzel ısmarlayacak da tavsiye. Nasıl ya dedim yani memleketin bu tarafıyla o tarafa hellimin ortak sahibi değil mi? Nerededir sizden için hellim yok? Niçin yok? Şimdi cevabını bilenler vardır herhalde. Yoktur çünkü Avrupa Birliği düzenlemelerine göre sağlıklı, hijyenik yaptı Avrupa Birliği hellimi ve kapattı evde hellim yapılmasını. Kültürümüzün en önemli parçalarından birisidir. Üretim, hellim niçin sizin simgenizdir? Ürettiğiniz bir şeydir. Kendi kültürünüzün içerisinden çıkan. O sizin yıllarca, değil mi? 10 yıllarca, yüzyıllarca üzerinde geliştirdiğiniz, aile ilişkilerinizi geliştirdiğiniz, sofra kültürünüzü oluşturduğunuz çok önemli bir şeydir ve o kültürel paylaşım noktasında sizin kendinize ait olan, sizi siz yapan üretim parçası, değil mi? Kültürdeki en önemli göstergelerinizden bir tanesi. Yalnızca gösteriş olarak değil, işte paketin içine koydum, hellim yazdım bilmem ne, paketledim, para kazandım, sattım, çok zengin oldum üzerinden değil. O sizin için kültür dediğinizde, eğer kültürle ilgileniyorsanız, bütün o çeşitliliği içerisine alan, bütün o çeşitliliğin nasıl bir altyapı üzerinden oluşturulduğunu gösteren bir zenginlik olarak karşınıza çıktığı için kültürün bir parçasıdır. Ve onu alıyor ve diyor ki size bu pis, evde yapılması pis, bizim kendi anlayışımızla
bağdaşmıyor bu. Regülasyonlarımızın, düzenlemelerimizin dışında bunu artık yapmayacaksınız ve siz de bunu yapmıyorsunuz. Orada aslında karşınıza çıkan şey müthiş bir kültürel erozyondur. Eğer kültürel erozyondan konuşacaksanız. Dominasyon vardır orada. Sizin günlük hayatınızda yaşadıklarınızı sizin mesela bizim hellimimizi, hellim yapan köy hellimi dediğiniz, evde yapılan hellim dediğiniz şey keçiyle koyun sütüdür. Yani Rumlar keçileri kaçırttı Avrupa Birliği'ne. Koyun da sizlere ömür yavaş yavaş. Ortada kalan gala size inek kaldı. İnekleşmiş bir kültürle bakıyorsunuz artık diyebiliriz, o şekilde ifade edeceksek biraz hani bunun içerisine biraz da espri katalım ama aslında esprinin önemi orada nedir bakın. Kültür ne demek? Yani siz keçiyle koyunla birleştirdiğinizde bunu sizin hayvancılığınızın devam etmesi gerekiyor değil mi? Hayvancılığınızı devam ettirebilmeniz için o yaşam koşullarını oluşturabilmeniz gerekiyor. Yeşilinize sahip çıkmanız gerekiyor. O hayvanları yaşatabileceğiniz ortamlarınızı, yapınızı, çevresel konumlarınızı korumanız gerekiyor. Böyle ay çok güzel gelişmiş bir şehir oldu Leymos'un veya Baf filan dediğinizde böyle her şeyin talan edildi, edilmedi filan diye edildi. Dünya kadar, denizin içine kadar beton döktüğümüz bir yerde koyununla keçiye hak getire. Onlara artık yer yok. O yüzden de size böyle bir dünya yaratıyor. Fabrikaların içerisine hapsediyor sizin. Gündelik hayatınızda yaptığınız üretim, paylaşım, değil mi? Dayanışma, onun üzerinden yaptığınız paylaşım, o sofraya gelişinin üzerinde yaşadığınız, ona dökülen emeğe duyduğunuz sevgi ve minnet, bunların hepsi bitiyor. Ve kültür o şekilde ortadan kayboluyor. Şimdi bakınız, bu insanların üzerine eğilerek bunlar geldi bizi mahvetti filan demeniz aslında değerlerimizin içerisinde çok insan var maalesef, o yüzden dememiz diyorum. Siz yapmıyorsanız üstlenmeyin tabii ki. Yani bir insan grubu hayatınızın içine işçi olarak, göçmen olarak, mülteci olarak geldiğinde sizin yaşamınızı bozmuyor, erozyona uğratmıyor. Bu insanın insana yapabileceği en korkunç bir şeydir. Eğer insanları kendi içimize katamıyorsak orada da ekonomik ilişkilerimize, üretim ilişkilerimize ve nerede olduğumuza bakmamız gerekir. Yani sizin yaşadığınız noktada yaptığınız üretimlerin içerisine katamamanız insanları, mesele onların gelip de onu bozması değildir. Üretim ilişkilerinizde al-satın üzerinden, o fabrikalaştırmanın üzerinden bunun, o üretimin ve o emeğin karını kimin alacağı üzerinden konuşuyorsunuz. Bunu gizlemenin en iyi yolu da insanı insana kırdırmaktır. Bu çok klasik bir şeydir. Yani iş hayatında da görebiliyorsunuz bunu. Ben hep esprisini yaparım. Yani insanlar ne zaman birbirleriyle didişseler böyle diyorum, yani demek ki bunlar Marx'larını okumamışlar. Böyle bir şey olmaz. Yani bir Marksist olmamıza gerek yoktur anlamak için üretim ilişkilerini, değil mi? Aslında Marx'ın yaklaşımlarına bakınız, ekonomik ilişkiler düzeyine bakmanız gerekiyor değil mi? Bütün bu ülkelerde de en gelişmişinden en gelişmek düzeyinde olan, en büyük nüfusludan en küçük nüfusluya kadar aynı tip yaklaşımları görmenizin sebebi aslında ekonomik, global, küresel ekonomik ilişkilerin benzeşen bir noktada gitmesidir. Onun adı da kapitalizmdir. Daha da önemlisi, regüle, herhangi bir şeyi düzenlemeyen neoliberal kapitalizmdir. Burada anlamamız gereken şey, o üretim ilişkilerinin yaratılış biçiminden nasıl sahip olduğumuz kültürel anlayışların, sevdiğimiz şeyleri, düşündüğümüz şeylerin ortadan kaldırıldığıdır. Bunların üzerinden bakmamız gerekir. Benim hiçbir zaman, ben çok dünyanın çok yerinde yaşamış bir insanım.
Amerika'da da yaşadım, Türkiye'de de yaşadım, Türkiye'nin değişik şehirlerinde de yaşadım. Azerbaycan'da yaşadım, şu anda Azerbaycan'dayım, Kıbrıs'ın dışında bir sürü yerde yaşadım. Ve bu şekilde baktığınızda insanların kültürlerini yok ettikleriyle ilgili bir şeyi asla ben buna inanabilecek bir noktadan dünyayı görmüyorum. Benim kültür anlayışım, sosyolojik bakış açım bunu sağlamıyor. İnsanları içine ne kadar entegre edebildiğiniz ve onları o kendi dünyanızın içerisindeki üretim koşullarına katabildiğiniz elbette çok alakalıdır ama büyük çoğunlukla gördüğünüz noktada insanın insana kırdırılması noktasında üretimin sömürüye dönüştüğü noktalarda bunu görüyorsunuz. Sömürenler genellikle insanların haklarını konuşmamak için, düşünmemek için böyle bir kültürel bir çatışma noktası yaratıyorlar. Öte yandan da ama bir sürü gerçekten sizin kendinize ait kültürel özelliklerinizi düzenlemeler yoluyla Avrupalı olacaksınız kavramıyla ortadan kaldıranlar hiç görmezden gelebiliyor. Buna bakmamız gerekiyor. Çünkü genellikle bir şeyi saklamak için başka bir şeye dikkatinizi çekiyor. Ben sizi gene kameraya götüreceğim. Kamera kuramı gerçekten çok önemlidir. Buraya bakmak yerine dikkatinizi buraya verdiğiniz anda bu tarafta olup biten hiçbir şeye dikkatinizi vermezsiniz. O yüzden kendi hellimimizi kendimizin yapabildiğimiz, evlerimizde, köylerimizde, kırsalımızda bunu ayakta tutabildiğimiz, hasır sandalyelerimizde Avrupa'nın fabrikalarında yapmalarına ve o bilgiyi onlara aktarıp kendimizden terk edilmesine sebep olmadığımız bir dünyamız olsun. Birbirimizle kavga etmek yerine başka yerlerden, nereden olursa olsun ülkemize gelmiş olan, emek koyan, çalışan insanların acaba onların kültürlerinin içerisindeki güzelliklerle nasıl çoğalabiliriz ve renklenebiliriz ve çeşitlenebiliriz ve kültürlerimiz derinleşebilir? Buna bakmamız gerekiyor. Hiç kimsenin kültürü bizim çok alışılagelmiş şekilde yaptığımız gibi maalesef böyle tekil, kötü, bir boyutlu falan değil. Keçilerimizi kaçırmadığımız, keçilerimize sahip çıkabildiğimiz bol hellimli günleriniz olsun. Görüşürüz.